Kızın senden önce mi vefat etsin isterdin? Benden sonra için korkum sıra. Dayanamam. Ya ben dayanabilir miyim? Vallahi sabrettir bırak kızım. Boş ver. Babanın kömdük, kardeşlerin kömdük. Sabrettik. Her şeyin başı Allah. Anne, sana köydekiler yılın annesi diyorlar. Niye öyle diyorlar? Evladını atmadı, baktı düğmeye getiriyorlar. Bir evlat ne kadar kötü olsun, ananın babanın gözünden çıkmaz. Bir 60 yıl olsa hala bakmaya devam eder misin? Gücüm yeterse bakarım. Allah'a daim şükürler olsun. Bana dünyaları verseler, kızımı da değişmem, ötekileri de değişmem oğlum. Bu canımın yoldaşı, nefesimin kardeşi. Sana yardım ediyor mu hiç? Ne yardım ediyor bana? Ben kendine yardım ediyorum. Gülerim kendine, seni götürüp çöp tenekesine koydum derim, gülerim. Şimdi bazı devlet hiç anasını babasını önemsemez. Bazı devlet de anasının babasının için üzülür. Yalanım var mı bunda? Yok. Şimdi ama ben kendine bakıyorum. Aldığımdan aylığı yatırıyorum küçük gidiyor. Eline sağlık bana diyor. Ya işte dünya hali böyle. Sen mi bakıyorsun evlatlarına? Ben bakıyorum sadece bir oğlum. Gelmiyorlar yok. Çok gelmiyorlar. Anne, sen hep kızınla ilgilendin. Sen kendi hayatını yaşayamadın mı hiç? Çok şükür bugünüme bir oğlum. Her şeye şükür gerek. Şükür Allah'a. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Nazmiye Sözalan. 8'den 5. Kızım da 65 yaşında. Durdunaz söz alan. Kolum çalışmıyor, yürüyemiyorum işte. Her şeyle ben çok mutluyum. Her şeye annem bakıyor. Altımı değiştiriyor, yakıyor. Tuvalete götürüyor. İşte bu kadar. E, 20 sene, 30 seneden fazla oldu buradayım. Burada kocam vefat etti. Kaç çocuğunuz var anne? 3 kızım, 2 oğlum var. Oğlum biri huzur evinde yatıyor. Oğlan. Börekler çürüyor, 2 böreğin ikisiler çürüyor. İşte dünya hali böyle. Senin bir tane de kızın vefat etmedi mi anne? Vefat etti. Kızım işte hastanede vefat etti. Kaç yaşındaydı? Ne oldu? Niye hastaneye götürdün? 21-22 yaşında da. Boğazında bir ağrı çıktı bunun. Bana durmadan kağıt imzaladılar. Benim okumam yazmam yok. İmzaladık kağıdı, imzaladık. Sonra sen dediler köye git gel dediler bana. O zaman da buralarda tütün ekerlerdi. Benim o hapisteki oğlan tütün ekiyordu. Ben bir gün gitmedim o kızın yanına. 2 tane jandarma geldi. Dediler kızım vefat ettik muhtarla beraber. Daha ben dedim dün geldim iyi dedim. Ama yolda dedi ona dedi geri dön gel beni ameliyatta indirdiler dedi. Bir ameliyatta indiriyorlar ama ameliyat falan yok. Ameliyat oldu mu? Yok. Olmadı. Valla oğlum öyle oldu. İç organlarını mı aldılar dedin anne? Aldılar. İç organlarını aldılar. Biz getirdik kuru koyun kömdük. Gözlerini aldılar, köşelerini aldılar, her şeyini aldılar. Sonra gittik cenazeyi almaya. Cenazeyi alacak para yatırmayınca vermiyorlar. Benim rahmetlinin aylığı var. Nüfus kağıdını verdi oraya. Yani onun aylığını ben o parayı yatırmazsa onun aylığını kesiciler. Sonra buradan gittim. Dedim siz benim çocuğumu siz öldürdünüz. Gettiler senedi elime verdiler. Sonra oradan da dediler haydi buradan git. İşte senedi. Biz çocuğumu öldürmedik.
Kim diyor sana? Ben dedim çocuğumu öldürmezseniz bana bu senedi vermezsiniz. Ha, sen para ödemeden sana... Ödemedim yok. Senedi verdiler. Gittiğimden hemen ben çağırım bağırıyorum ya. Hemen senedi verdiler elime. Senedi aldım ben. Yırttım attım kendimi savuştum geldim. Sinirleneyim canım sıkıntılı. Kızınızın bakımıyla kaç senedir ilgileniyorsunuz? 68'den yıl oldu ben kızımla ilgileniyorum. Bu süre zarfında hiç zorlanmadın mı? Hiç zorlanmadım. Hiç de zoruma gitmedi. Ona baba kıyamazdı. Evlat kıyar. Ne kadar kıymam dese illa ana babayı yerini tutmaz evlat. Allah ettik etmesin. Cümlesinin çocuğunun içinde benimkileri de. Ablanın neyi var? Doğumdan sonra işte benim bakamadığımdan belli oldu bu. Parasızlığın yüzünden bakamadım ben. Bu hastalandı. Doktora götürdüler. Götüremedik. Adana'ya havale ettiler. Parayı nereden ucunda götüreceğim Adana'ya bir oğlum. En zengin adamda para bulunmaz yok. Boza sıralarda. ...25 kuruşla da Adana'ya gider geri gelirdim buraya. O 25 kuruşu da yerdin. Şimdi yemeğini yerdik. 25 kuruşa da geri buraya gelirdi. Hesap et. Şimdi nereye gidilir gelenler Adana'ya? Çok. Ya. Sonra ne oldu? Sonra işte böyle soğuktan buldu bu hastalığı. Ev soğukta evvel böyle soba falan yoktu. Oğlum ocak yakarlardı. Belki duyuksunuz ailenden. Ocak yakarlardı. Ben buna banyo yaptırdım. Kızdıramamış kendi kendine. Hep öyle oldu işte. Sen banyo yaptırdın. Sonra sobanın yanına mı koydun ablayı? Ocağın yanına koydum ben gittim. Geldim bastırdım basmadı. Sonra bir hafta sonra kalktık Antakya'ya doktora götürdük. Doktor da dedi Adana'ya götürecek dedi. Para yok nereye gideceksin? Geri aldık çocuğu geldik. O andan geri böyle kaldı gitti. Önce iyiydi o zaman. Sonra anam çok götürdük hastaneye. Okuma yazma biliyor mu abla? Yok. Okuma yazmaya gitmek ki. Okula hiç gitmedi. Hiç gitmek yok. Anne, sen hep kızınla ilgilendin. Sen kendi hayatını yaşayamadın mı hiç? Çok şükür bugünüme bir oğlum. Her şeye şükür gerek. Şükür Allah'a. Ne olucu? Hac değilik, susuz değilik, cıvlak değilik. Allah Teala her şeyi veriyor bize bol bol. Ama biz onu bilmiyoruz. Biz ne adap yok biliyor musun? O adap yok. Elimizdeki şeye adap yok. Telefon adap yok. Yalan mıyım? Şimdi Allah Teala bir yağmur verirse televizyona bakıyor. Telefona bakıyor. Allah verici demiyor. Yok mu? He? Her şey işte yeli. Bu evin tüm işleriyle sen mi ilgileniyorsun anne? Ben bunları getiririm, sobaya koyarım, yakarım. Sabahtan külü dökerim. İşte dünya halı böyle. Yemeğimi pişiririm, bulaşığımı yakarım. Çok istediği bir şey var mı, sevdiği bir yemek? Yok. Ben sormam öyle yemek. Yok hiç sormam. Çok yemeği sevmez. Anam ne yaparsa yerim. Ben bunu yemem, ben bunu şey etmem demez. Sana bir pek yükü yok o zaman. Hı. Atıverim kendine bana şey uy derse. Ne diyorsun abla? Çöpe atarım diyor. Maşallah, Allah muhabbetinizi arttırsın. Emin ya Rabbi, emin, emin. Cümle din kardeşliği içinde bizimkileri de. Bu zamana kadar bunca zorluğa dayanmanı sağlayan şey namazların mı oldu anne? Her daim Allah'ın adını hiç kovmadım, kesmedim. Devamlı Allah'a anladım şükür Allah'a. 2 kere de hacıya gittim geldim şükür Allah'a. Ay maşallah. He. Abla, hiç bunaldığınız, ümitsizliğe düştüğünüz oldu mu? Yok bunaldım hiçbir şeylerim yok. Sizin oluyor mu abla? Artık ben bu kıza nasıl bakacağım? Ben gidersem. Hiç oğlum öyle şey kalbime gelmiyor. Allah diyorum benden geriye koyuyor kendini.
Hiç bakmak zoruma gitmiyor. Namaz kılıyorum, şey diyorum, bu duayı o ediyorum oğlum. Allah kimseyi, kimsenin el altına koymasın. Allah'tan birbirine eksik etmesin. Senden önce mi vefat etsin istiyorsun? Benden sonra içsin, korkum sıra. Dayanamam. Ya ben dayanabilir miyim? Allah sabrettir bırak kızım, boş ver. Baban kömdük, kardeşlerin kömdük. Sabrettik. Her şeyin başı Allah. Param çok olmuş. Rahatsızım, ahlaksızım. Neye yarar? Ama kalbin rahat oldu mu her şey olur. Abla, şu an engelli olmasaydın, sağlıklı olsaydın ne yapmak isterdin? En çok anneme bakmak isterim. Böyle. Anne, 60 yıldır bıkmadan, usanmadan nasıl dayandın? Dayandırdı Allah Teala bir oğlum. Her şeyin cebine Allah. Allah diyenin yükü yerde bir zaman kalmaz inşallah. Anne, sana köydekiler yılın annesi diyorlar. Niye öyle diyorlar? Ben evladını atmadı, baktı düğmeye getiriyorlar. Bir evlat ne kadar kötü olursa onun yanında, babanın yanında düşkün bir şey olmaz. Bir evlat ne kadar kötü olursun, onun babanın gözünden çıkmaz. Bir 60 yıl olsa hala bakmaya devam eder misin? Gücüm yeterse bakarım. Gücüm yetene kadar bakarım. Bana dünyaları verseler, kızımı da değişmem, ötekileri de değişmem oğlum. Bu canımın yoldaşı. Nefesimin kardeşi. Şimdi bir şey olsa, bana bir şey olsa telefon açar. Bildiği adama söz mesela, o torunum da uzakta. Yerini bilmiyorum olduğu yeri. Nene dedi, hasta mısın dedi. Yok oğlum dedim, bak inkar ettim. İnkar ettim. Nene dedi, hasta mısın halam dedi. Hangi halam dedi dedim. Bu halam dedi, anlamadım, ben öteki kızımı anladım. Dedim, Songül mü etti sana telefon dedim. Yok nene yok dedi. Durdular halam telefon etti. İyi dedim, gelirsen gelirsin dedim. Geldi götürdü şükür Allah'a. Anne hastalanınca torununu mu aradın abla? Ben yeğenimi aradım. Annem hastadır, başı ağrıyor dedim. Nereye koydu, nereye kaldırdığını bilmiyor, onu diyor dedim. Baktın olacak gibi değil. Yeğenimi aradım. Yeğenim dedim, annem hasta dedim. Nereye koyduğunu onu diyor dedim. Kafası arıyor dedi. Sonra geldi, götürdü. Sen de anneye iyi bakıyorsun. Yeri gelir kendi bana bakar, yeri gelir ben de kendine bakarım. Ya böyle. İnsanlar hep halinden şikayet ediyor normalde. Boş onlar oğlum, boş. Boş. Allah'a yalvaracaksın Allah'a. Her şeyin başı Allah. Sen Allah dedikten kere Allah sana her şeyi verir. Her yardım eder. Ben bunu indirip kaldırabilir miyim? Allah'ın hediyetiyle. Ya her şey Allah. Sana yardım ediyor mu hiç? Ne yardım ediyor bana? Ben kendine yardım ediyorum. Gülerim kendine, seni götürüp çöp tenekesine koydum derim, güler. Bu da olmazsa ben şimdi bu evde duramam. Bunun nefesine alışırım. Ne bileyim bir oğlum, işte değil mi hali böyle. Allah benden evvel canını alsın. Beni de arkası sıralır inşallah. Düşkün etmesin hiçbir şey. Ölüm, en de oranın torpağı gidecek, sonunda da gidiyor oğlum. Allah düşkün edik, bu kapıyı gözetmesin. En kötüsü o. Şu ben gidiyorum şimdi, beni gözleyip yatıyor. Gelene kadar orayı gözleyip yatıyor. Kolay mı? Kolay değil. Ha, gözlüyorum, yalan yok şimdi. Beni gözle yatar. Ben de gitmesem edemiyorum. Korkuyor musun abla gelmez diye? Bazen korkuyorum, canım sıkılıyor. Ne yalan böyle. Ben uğraşmazsam edemiyorum. Uğraşmadım mı hem gözüm dargıç çok oluyor, hem sıkıntım çok oluyor. Eğer uğraşırsam biraz sıkıntım gidiyor. Birisi hapiste, birisi hastanede. Yaşanmıyor bir oğlum, yaşanmıyor. Zor geçiyor günler.
Ama ne kadar kötü olursa olsun, şimdi çocuğum hasta olmasa bana bir faydası dokunur. O hapiste olmasa ne kadar kötü olursa olsun illa bir kere faydası dokunur sana. Çünkü ana. Şimdi söz mesela ananız babanız Allah başa vermesin. Kötü bir durumda olsa zorunuza gider. Gider bakarsınız. İlgileneceksiniz. Kurban olayım Allah'ıma. Çocukken dışarı gidiyordu. Ondan geri kardeşleriyle oynuyordu. Ondan geri günü geçiyordu. Ama şimdi yalnız kalıyor. Canı sıkılıyor. Ben de gitmesem edemiyorum. Şimdi evde kalırsa sinir basıyor beni. Çocukken diğer çocuklara imrenip özendiğiniz oldu mu hiç? Üzülmez. Keşke böyle olmasaydı deyip isyan ettiğiniz bir an oldu mu? Alıştım kan çekiyorum. Yok öyle isyan etmiyor. İsyan edenler kafayı yiyor. Senin oldu mu anne? Çok zorlandığın bir an böyle. İnsanoğlu bir şeye can sıkılıyor. Ya sinirleniyor ya şey ediyor işte. İlla sinir şey oluyor. O illa olur. Olmayan diyen yalan. Ben öyle geçtim, ben böyle geçtim diye yalan. Altın kafeste olsan yine aynı sıkıntı oldu mu olur. Allah beterinden saklasın. Abla neler yapabiliyor anne? Böyle bir şey yapamaz oğlum. Evveli yapardı. Evveli kozak örerdi, çamaşır dikerdi, oturduğu yerden. Çocuklara çamaşır, evvel makine şey olmaz, eline dikerdi. 7-3 sene oldu tam kumdayamaz oldu. Elleri de şey olmaz oldu fazla. Çocukken neler yapardı? İşte kardeşlerine bakardı. İşte kendine bakmazdı. Bu duruma düştü. Dünya hali böyle. Yaşa yaşa gör tamaşa. Bizdeki o hesap. Allah beterinden saklıyor oğlum. Şimdi bazı devlet hiç anasını babasını önemsemez. Bazı devlet de anasının babasının için üzülür. Yalanım var mı bunda? Yok. Şimdi benim bir kızım var. Benim için üzülür, tasalanır. Anam ne diyor, anam ne diyor diye. Şimdi ama ben kendine bakıyorum. Aldığımdan aylığı yatırıyorum küçük şey. Gidiyor. Eline sağlık bana diyor. Ya işte dünya hali böyle. Sen mi evlatlarına bakıyorsun? Ben bakıyorum sadece bir oğlum. Gelmiyorlar yok. Çok gelmiyorlar. Baryama gelirlerse gelirler. Hemen nerede gelsin bir oğlum. Aylık yok, yıllık yok böyle birinin. Börek kasası olanın biraz aylığı var. Gerisinin böyle 5 kuruş aylığı yok. Ne kızların ne oğlan. Umuz zorundan ekmek kazanıp yiyorlar. 5 tane çocuğu beslemek kolay mı bir oğlum? Hakikaten çocuklar biraz büyük hep ha. Ne kadar büyükse onları yönetmesi, onların yemeği, onların bulaşığı, onların çamaşırını yakması kolay değil. Bütün gece deziyaktan öteberi satıyor. Ne olacak? Ya işte böyle. Bak benim eşek hangırıyor işte acıkıyorum diyor. Çocuk değil, hayvan değil, her şey. Bir çocuk nasıl yetiştirilir anne? Çocuk senin kafana uygun olursa, sözünden çıkmazsa o çocuk gözünden düşmez. Hepsine yetişkin olur benim çocuklarım ama evlendikten geri ahlaklar bozuldu. Sen bu kızını nasıl yetiştirdin çocukken? Nenesi rahmetli kozak örmeyi öğretti, kozak örerdi. Çamaşır dikmeyi öğretti, onu dikerdi, oturduğu yerden pijama kemini. Böyle şöteberler dikerdi elinde. Kardeşlerine giydirirdik. Anne bir gün kapın çalınsa ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse ona ne söylemek isterdin? Allah kısmet eylesin onların kapısına. Onların gövdesine bir tüy oladık. Onların olduğu yerleri Allah kısmet eder inşallah. Cümletin kardeş içinde bizleri de. Anne hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? İyi eder işte gençlere yardımcı olmak çok iyi bir şey. Mesela gençler içki içiyor, ondan kere sigara içiyor, ondan kere yola gitmiyor, doğru yola gelmiyor. Ona söz mesela namazını kıl, abdestini al, Kur'an'ını oku.
O çok iyi bir sebeptir oğlum. Siz buna vekil oluyorsunuz. Onu yapmak çok sebepli bir şey. Sizden de Allah razı olsun oğlum. Sizden de Allah razı olsun.